Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bu videomuz içerisinde gene dolar kuruna değineceğiz. Dolar tarafına baktığımız zaman dolardaki yükseliş durdurulamıyor sevgili dostlarım. Şimdi dolardaki bu yükseliş nerelere kadar devam edebilir? Altın yükselişi nereye kadar devam edebilir? Gram altın değerlendirmelerimiz videomuz içerisinde olacak. Sizlerle birlikte bir de Borsa İstanbul tarafını bu video içerisinde yorumlayıp değerlendirmeye çalışacağız sevgili dostlarım. Öncelikle hepimizin yakinen takip ettiği gibi arkadaşlar kulislere düşen bazı haberler var. Bu son dakika haberleri var. Özellikle Mehmet Şimşek konusu sevgili dostlarım. Mehmet Şimşek'in biliyorsunuz AK Parti yönetiminden tekrardan ekonominin patronluğuna soyunması ilerleyen günler içerisinde ne gibi sonuçlar doğurabilir? Bu video içerisinde bunlara da hep birlikte değinelim. Önceki videolarımızda sizlerle birlikte bazı kritik noktaları özellikle dolar ve altın tarafında belirlemiştik. Bakın sevgili dostlarım hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez ve hiçbir şey de sonsuza kadar düşmez. O yüzden piyasaları takip ederken her zaman bir B planımızın olması gerekli. Yani düşüşlerde ve yükselişlerde neler yapmamız gerekli olduğunu ve bu B planımızda hangi gitmemiz gereken yöntemler olması gerektiğini mutlaka düşünmeliyiz. O yüzden Sayın Mehmet Şimşek'in ekonominin başına geçmesiyle birlikte arkadaşlar biliyorsunuz geçmiş dönemler içerisinde Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu politikalara baktığımız zaman olumlu işler başardığını da görüyoruz. Tabii bu süreç içerisinde sevgili dostlarım Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumu da çok önemli olacak. Çünkü bütün işi Mehmet Şimşek'e mi bırakacak yoksa tekrardan ekonomiye müdahil olacak mı? Bazı enflasyonist durumların aşağıya çekilebilmesi için faiz silahını çünkü Merkez Bankası'nın kullanması şart. Peki buna Sayın Erdoğan izin verecek mi? Bu çünkü çok önemli olacak. Bildiğimiz gibi hepimizin yakından bildiği gibi de Sayın Cumhurbaşkanımız NAS'tan yana olduğu için NAS da biliyorsunuz faize karşı bir sistem. Bu sistemi yönettiği için de arkadaşlar faiz arttırma yönündeki durumlara pek de sıcak bakmayabilir Sayın Erdoğan. Peki Mehmet Şimşek gelirken bazı anlaşmalar yaptı mı? Benim işime karışılmaması durumunda bazı anlaşmalar AK Parti tarafıyla yaptı mı? Tabii onu henüz bilmiyoruz ama geçmişteki Mehmet Şimşek'in yönetim şekline baktığımız zaman sıkı politikalar yürüttüğünü de hep birlikte biliyoruz. Tabii bu sıkı politikalar emekli maaşları, asgari ücret politikalarında nasıl yer edecek? Mehmet Şimşek bunlara sıcak bakacak mı? Bu da önemli çünkü Mehmet Şimşek eski bakan Sayın Nebati kadar arkadaşlar bonkör değil bildiğim kadarıyla. Çünkü parayı yöneten ve sıkı duruşuyla tanınan bir bakan. Önümüzde biliyorsunuz bir yerel seçimler gene mevcut. Bu yerel seçimler içerisinde AK Parti özellikle arkadaşlar asgari ücretliye ve emekli tarafına yüksek zamlar isteyecek. Çünkü belediye seçimlerinde gene halkın bu yönden tatmin edilmesi gerekli. Ama Elvan tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar gene Lütfü Elvan ve ekonominin başına geçecek Mehmet Şimşek tarafından baktığımızda onlar sıkı politika yöntemlerini yürüteceğini ben düşünüyorum. Bu konuda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la karşı düşebilirler mi? Bu da tabii piyasalar açısından önemli takip edilecek konular arasında olmalı diye düşünüyorum. Şimdi dolar TL kuruna baktığımız zaman kapalı çarşı tarafında tekrardan rekor seviyelere gitmiş bir dolar kuru. Bankalar arası piyasada da baktığımız zaman bugün gene 21 liraları görmüş bir dolar kuruyla karşı karşıyayız sevgili dostlarım. Cari açık tarafından dolar kuruna baktığınız zaman da her ay 10 milyar dolar civarında bir cari açık. Bu gerçekten ekonomiyi zor durumda bırakacak, devamlı sürekli dolara ihtiyaç duyacak bir ekonomi içerisinde olduğumuzu bize gösteriyor. Seçim öncesinde 19 lira 50 kuruş önemli bir banttı ve bu bant aralığında özellikle dolar Türk lirasını tutmaya çalışan bir ekonomi politikasını sizlerle birlikte izledik. Şimdi önümüzdeki süreç içerisinde baktığımız zaman Merkez Bankası rezervlerinin eksiye düşmesinden kaynaklı olarak da dolar kurunda bir yukarı yönlü yükseliş sürecine izin verildiğini görüyoruz. Bu süreç içerisinde bizler için hangi seviyeler önemli olacak? İlk etapta bakın arkadaşlar 20 lira 55 kuruş seviyesi önemli bir bölge. Burası artık geçilmiş bir durumda. Yani bu direnç geçildi ve burası artık bir destek yolunda ilerliyor. Bunun bir kademe üstü gene 21 lira 76 kuruş seviyesinden geçen direnç. Dolar Türk lirasında takip edilecek önemli bir direnç. Haftalık kapanış nezdinde sizlerle birlikte dediğim gibi 20 lira 55 kuruş seviyesi önemli. Bu seviyenin üzerinde
bizler kapanış görebilir isek dolardaki hareketlilik hala da yukarı yönlü devam eder ve 21 lira 76 kuruş direncine doğru bu hareketleri takip ederiz. Bugün artık Mayıs ayının son günü. Burada bir agresif hareketlilik olabilir mi? Dolar bugünü 22 lira 73 kuruş seviyesinden kapatabilir mi? Tabii bunu da takip edeceğiz arkadaşlar. Böyle bir kapanış dolar Türk lirasına yaptırılabilecek mi? Eğer böyle bir kapanış, aylık kapanış dolar Türk lirasında görürsek işte o zaman buradaki hareketlerin daha da sertleşme olasılığı oldukça yüksek olacak dolar Türk lirası tarafında. Ve bu hareketlilikle birlikte dolar kurunda bizler o zaman 25 lira hareketinin de başladığını anlayabiliriz. Altın tarafına hemen geçelim. Altın tarafında ise arkadaşlar bakın özellikle takip ettiğimiz seviyeler ve dünkü videomda anlattığım şuradaki seviyemiz bizim için çok önemli. Ne demiştik? 1920 dolar seviyesi. Bu 1920 dolar seviyesine neden dikkat çekmiştik? Bakın 1920 dolar seviyesi üzerinde kaldıkça sizlerle birlikte bazı hesaplamalarda bulunmuştuk. Burası aşağı yönlü kırılmadığı sürece yukarıdaki düşen çizgisinin üstündeki kapanışları takip edeceğiz dedik. Burası da 1965 dolar seviyesinden geçiyor. Altının ons tarafında 1965 dolar seviyesi üzerinde kapanışlar görüp göremeyeceğimiz önemli. Şimdi 1920 dolar bizim için burada kritik bir nokta. Altın takip eden sevgili dostlarımız için kritik bir nokta. Nedeni ise dolar bazlı şu an yükseliş gram altın tarafını tetiklediği için biliyorsunuz burada bir matematiksel hesaplamalarla gram altın tarafını buluyoruz. O yüzden 1920 dolar seviyesi üzerindeki bir ons altının burada bir dip oluşturması altın tarafında 1311 TL civarındaki rakamın cepte olduğunu bize gösterir. Yani 1311 TL. Bundan önceki videolarımız içerisinde de sizlerle birlikte bunun şeyini yapmıştım. Yani en kötü ihtimalle gram altıncıların panik yapmaması gerektiğini, altının her türlü 1311 TL civarına doğru dolar bazlı olarak tekrardan gidebilirliği ile ilgili bir matematiksel deneyimler, hesaplamalar yapmıştık. Allah'a çok şükür yanamadık. Şu an itibariyle baktığımız zaman gram altın tarafında tekrardan 1311 TL'ler civarında gezinen bir gram altını sizlerle birlikte takip ediyoruz. Şimdi ons altında 1965 dolar seviyesinde şu an hareketlerine devam ediyor. Bakın burada bir düşen çizgimiz vardı. Bu düşen çizgimiz arkadaşlar yukarı yönlü kırılmaya çalışılıyor. Bunun üzerinde bugün kapanışlar görmeye başlar isek altın tarafında tekrardan ilk etapta şuradaki 1985 dolar seviyesine doğru bu hareketler devam edebilir. Ve düşenin de kırılmasıyla birlikte altının ons tarafına alış gelebilir. O yüzden diyoruz ki biz B planını yaptığımız zaman her zaman 1920 dolar seviyesinin altına altın onsunda bir kapanış olmadığı müddetçe bizim için gram altın tarafı da olumludur ve yukarı yönlü hareketlerini takip ederiz. Ons altında da gene 1920 dolar seviyesinin altında bir kapanış görmedikçe 2100 dolara doğru bu hareketlerin tekrardan yükselme olasılığı oldukça yüksek. Çünkü neden? Buradaki yükselen trendin devam ettiğini şu şekilde çizdiğiniz zaman bir trend çizgisi aldığınız zaman görüyoruz ve 1920 dolar buranın dip çizgisi tekrardan bu dip çizgiden yukarı yönlü hareketler ons altında 2100 dolar seviyesine doğru bir yükselişi başlatabilir. Alt tarafı da 1920 dolar seviyesinden geçen bölge. Şimdi bütün bunları hesaplayıp bir kenara koyduğumuz zaman da gram altına baktığımızda biz gram altında sizlerle birlikte hesaplamalar yapmıştık. Ne dedik? Bizler için gram altında da 1245 önemli bir artık destek konumuna gelmiş durumda ve 1245-1307 TL aralığı gram altında önemli bir aralık olarak takip edilmesi gereken bir bölge. Şimdi bugün itibariyle baktığımız zaman şu 1307 TL'nin bankalar arası piyasada zorlandığı görülüyor. Yani bir direnç bölgesi yapan gram altının 1307'yi kırmaya çalıştığını görüyoruz. 1307'yi gram altın tarafında kırmamız durumunda ise arkadaşlar bir sonraki direnç bölgemiz 1407 TL civarından geçen direnç bölgesi olur. O yüzden 1307 bölgesini gram altın takip eden sevgili dostlarımız dikkatli bir şekilde takip etmeliler. Gram altın ve gram gümüş tarafının neden şanslı olabileceğiyle ilgili videolarımızı yapmıştık. Çünkü ons altın tarafında artık bir dip bölgesi olarak 1920'nin kırılmamasıyla birlikte doların yukarı yönlü hareket edeceğini, Merkez Bankası rezervlerinin azalması, bunların üstlük cari açığın oldukça fazla olması arkadaşlar, bunların dışında CDS'lerin oldukça yükselmiş olmasından kaynaklı olarak da dolarda yukarı yönlü beklentimiz vardı. Ve gram altın bir anda gördüğünüz gibi haftaya başlangıcını arkadaşlar yukarı yönlü bir şekilde
devam ettirdi. Şimdi burada da 1300 TL önemli olacak. 1300 TL altında bir giriş olmadığı sürece, tekrardan bu kanalın içine giriş olmadığı sürece burada bir agresif yükseliş şeklinde 1400 Türk Lirası civarına doğru gram altında yukarı yönlü hareketleri tekrardan görebiliriz. Burada matematik çalışıyor. Artık matematiksel hesaplar önemli olacak. Çünkü grafiksel olarak baktığımız zaman formasyonlarımız var. Zaten yukarı yönü bize veriyor. Fakat aşağı yönlü hem gram altın tarafında olsun, gram gümüş tarafında olsun elinizden mal kapmak isteyenler olacaktır. Tabi bunlar piyasaya korku haberlerle birlikte korku salıp sizlerin elindeki gramı almaya çalışacaklar arkadaşlar. Altın almaya çalışacaklar. Şu durumda baktığımız zaman herhangi bir paniğe kapılacak bir durum gözükmüyor. Yani yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla, böyle bir enflasyonist koşulda seçimler sonrası gelen zamların ardından zaten hepiniz gördünüz, her şeye zam geldi. Sigaradan tutun da gıdasına, içeceğine kadar her şeye zam yapıldı. Doların da yukarı yönde hareket etmesiyle birlikte tekrardan zam furyasının devam etmesi beklenebilir. Şimdi B planımızı uygulayacağımız alana geldik arkadaşlar. Mehmet Şimşek. Cuma günü kabinede bu isim açıklanırsa iyimser bir tablo oluşabilir. O yüzden ne dedik? Borsa tarafına yönelmekte fayda var sevgili dostlarım. Oradaki borsadaki hareketleri takip etmekte fayda var. Çünkü borsa tarafındaki hareketlere baktığımız zaman 4900-5000 puan seviyesinde borsanın biraz zorlandığını görüyoruz. Fakat burada da bir oluşum mevcut arkadaşlar. Bakın şurada bir oluşumumuz mevcut. Buradaki oluşumu da takip etmekte fayda var. Çünkü buranın 4000 özellikle 800 puan üzerinde borsanın kalması yine Borsa İstanbul için olumlu olacak bir seviye. 4832 puan neden önemli? Burayı bir destek olarak çizecek olursak da şu 4832 bölgesinin kırılması ve bir destek olarak çalışması bizi borsa tarafında tekrardan 5150 puan seviyesi üzerine ve hatta onun da üzerinde sevgili dostlarım 5400 puan seviyesine doğru tekrardan yukarı yönlü götürecek hareketi başlatabilir. Tabi bu hareket nasıl başlayabilir? Bu hareket dediğim gibi Mehmet Şimşek ve Lütfü Elvan'ın arkadaşlar AK Parti'den ekonomi yönetimine seçilmesi, Lütfü Elvan ve Mehmet Şimşek'in bu politikaları kabullenmesiyle birlikte borsa tarafında bir hareketlilik meydana gelebilir. İşte bu kısa hareketlilikte kar alabilmemiz için ise bazı önemli seviyeleri sizlerle birlikte değerlendirmek ve buradaki %10, %15, %20 seviyelerine varacak olan kar marjlarını da yakalayabilmek önemli. O yüzden de diyoruz ki borsa tarafı da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Cuma günü böyle bir durumda dolarda bir miktar geri çekilme görülebilir. Borsa tarafında da yukarı yönlü bir hareketlilik yaşayabiliriz. Doların geri çekilmesiyle birlikte gram altın tarafında da aşağı yönlü hareketler görebiliriz. Tabii bunlar olacaktır demek için şu an için erken sevgili dostlarım. Fakat ilk etapta böyle bir açıklamanın ardından ben bir miktar geri çekilme, borsa tarafında da yukarı yönlü bir hareketlenme bekliyorum. Tabii Mehmet Şimşek de hiçbir zaman bir seyirli eli yok sevgili dostlarım. Merkez Bankası kasalarının bu kadar boş olduğu bir dönemde, cari açığın bu kadar yüksek olduğu bir dönemde piyasalara ve uygulayacağı politikaların piyasalara nasıl bir güven vereceği çok önemli. Yabancı yatırımcıya nasıl bir güven vereceği önemli. Eğer ki Mehmet Şimşek ve Lütfü Elvan da eskiye dönük politikaları devam ettirir, faizlerde yukarı yönlü artışlar değil de tekrardan faizlerin düşürülmesi yönünde bir politika sergilerse de bu sefer borsa tarafında aşağı yönlü hareketler, dolar ve altın tarafında da daha sert yukarı yönlü bir hareketler bizler izlemeye devam ederiz. Dikkatli olunması gereken bir hafta olduğunu düşünüyorum. ABD tarım dışı istihdam verileri yine Cuma günü açıklanacak. Önemli bir veri akışının olacağı bir gün, Cuma gününe dikkat diyoruz sevgili dostlarım. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.